ben müzik yapmak istiyorum. Bunun için de olmak istiyorum. Hani aslında ilk geldiğim zamandan beri biliyordum. Ama bu kadar aktif olacağını, hani okuduğum şeyle alakalı bir şey yapmayacağımı ve sadece müziğe kanalize olacağımı bu kadar hayal etmemiştim bir noktada. Dolayısıyla tek bir janraya ait olmak için ısrarcı olmanın bir noktada çok mantıklı olmadığına karar verdim aslında. O yüzden açık bir şekilde ilerliyorum. Gün ne getirirse, o an bana ne getirirse ona göre. Soul, R&B, daha jazzy takıldığımı düşünüyorlar. Kesinlikle o yönüm var. Ama bir noktada da beni mesela Bir Fırtına Tuttu Bizi'yle tanıyanlar da var ki bu da bir türkü yani. Aslında ikisini de yapan Galiba ben o zamandan tanıyorum ya. Evet mesela. Hani ikisini de yapıyorum ya ama ayrı ayrı yapıyorum. Dedim ki bunu neden birleştirmiyorum? O açıdan hem böyle biraz etnik Bir fırtına, bizi İngilizce söylüyorsun. Tam olarak öyle değil. Masada Sanat. Masada Sanat'ın yepyeni bölümüyle yine karşınızdayım ve yanımda çok merak ettiğiniz kim var acaba? Kim var? Ve Melisa Karakurt. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim vallahi. Az Sen önce geldin, hiç çok güzel. sormamışçasına tekrar sor. Aynen. Şu anda karşılaştık. Evet. Daha önce hiç Ben direkt karşılaşmadık. buraya Zembille. 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 Zeppelin de olur. Zeppelin de olur. Olur. Uçarak geldim. Olur evet. Nasıl keyfin? İyiyim, çok iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim vallahi, ne olsun. İşte başladık. Keyfimiz yerinde. Projeler nasıl gidiyor? Önce onlardan bir bahsedelim. Direkt girdin balıklara. Evet. Projeler güzel gidiyor. Siz görmezseniz de güzel gidiyor yani. Mutfak kısmındayız şu anda. Öyle güzel gidiyor. Her şey yolunda. Yeni şarkılar, yeni projeler. İlerleyen dakikalarda bahsedeceğim. Çok fazla günlük şeyini merak ediyoruz. Mesela çalışma halini merak ediyorum. Yani bir yandan sonuçta kendi şarkılarını da yapıyorsun. Coverların dışında. Aynı zamanda yani buna çalışmak, bir yazar olarak da çalışmak var. Bir de günün sonunda vokal olarak da çalışma durumun oluyordur. Bunun pratiği nasıl geçiyor? Günlük olarak ya da işte anlık olarak nasıl geçiyor? İlk başta ben bir şarkı yazma sürecimden bahsedeyim. Bunu aslında bir görev bilinciyle yapmıyorum. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hani oturuyorum şu an şarkı yazacağım falan gibi işlemiyor. Aslında bir duygu durumundaysam, kendimi ifade etmek istiyorsam ya da bu böyle akıyorsa aslında o şarkıyı yapıyorum ve çıkıyor benden. Onun dışında evet bir vokal olarak tabii ki insanın düzenli bir pratiği olmalı mı? Bence olmalı ama benim var mı? Hayır yok. Şöyle oluyor aslında. Konser akışıma göre birazcık hani ne kadar çok sahneye çıkıyorsam ona paralel olarak gidiyor bende. Hani sahneden önce ses açmamı yapıyorum genelde. Ama günlük, haftalık ne kadar vokal egzersizi yapıyorsun falan dersen bunun net bir cevap veremem. Konser öncelerinde ve sonralarında yapıyorum şu anda diyebilirim. Onun dışında hani sen de bahsettin ufak tefek cover videoları yaptığım zaman o şarkıya çalışırken aslında sesim ısınmış oluyor ya da farklı şekiller çalıştırmış oluyorum. Böyle. Peki hayatında seni tanıdığım için söylüyorum. Çok böyle farklılıkları olan bir insansın. En önemlisi hani kendi bir kere mesleğin bu değil. Hani okudun değil mi? Hani mesleğin bu, pardon. Yanlış söyledim. Öğrenimin bu değil. Evet. Hani başka bir okuldan biraz ondan da bahsedebilirsin. Tamam. Hani buna şey mi diyelim, alaylı olarak başlayıp bu hayatı bu şekilde sürdürmek, hem de bunu İstanbul'da sürdürmek oldukça zor. Hani müzisyen olarak Türkiye'de varlığını bu anlamda sürdürmek zor. Nasıl geçiyor açıkçası? Bu derin nefesimden çok şey anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar öncelikle. Çok kolay geçtiğini söyleyemem. Ben Çeşme'de doğdum, büyüdüm ve 18 yaşında geldim buraya. Çeşme kadar küçük bir yerden İstanbul gibi metropol bir yere gelmek ve burada aslında hem okumak hem yaşamını sürdürmek hem de üstüne müzik yapmak vesaire biraz zordu aslına bakarsan. Kolay bir yoldu desem yalan olur. Evet, İngilizce öğretmenliği okudum ben. Müzikle alakalı bir şey okumadım fakat işte ilkokulda aslında müzikle olan bağımı keşfettim diyebilirim. Çeşme'de tek bir tane sanat merkezi vardı zaten. Orada beni 2 tane demo dersine yolladılar. Bir tanesi baleydi, bir tanesi gitardı. Ben de dedim gitar kursuna gitmek istiyorum. Öyle başladı. Çok da utangaç bir çocuktum aslında. Gitarla başladım. Sonrasında senin sesin güzelmişler falanlar filanlar derken buraya kadar geldi. İstanbul'a ilk geldiğimde hem çok utangaçım diyorum ama bir yandan da sokakta müzik yapmaya başladım saçma sapan bir şekilde.
Ondan sonra işte Boğaziçi Caz Korosu'nun seçmelerine girdim. Orada başarılı oldum ama gitmemeyi tercih ettim bir şekilde. Hayat beni böyle sürükledi yani. Daha solo bir şekilde ilerlemek istedim. İyi de oldu bence. O da farklı bir okul olurdu bana bu arada kesinlikle ama deneyimlemedim. Ondan sonra işte Nardis Caz Vokal yarışmasına katıldım Eren abimin zoruyla. Ama iyi ki olmuş yani zoruyla dediğime bakmayın. Ondan sonra solo konserlerimi vermeye başladım. Şarkılarımı hayata geçirdim yani. Derken ben baktım ben müzik yapmak istiyorum. Bunun içinde olmak istiyorum. Hani aslında ilk geldiğim zamandan beri biliyordum. Ama bu kadar aktif olacağını, hani okuduğum şeyle alakalı bir şey yapmayacağımı ve sadece müziğe kanalize olacağımı bu kadar hayal etmemiştim bir noktada. İstiyordum kesinlikle ama hani şey gibi düşünmüştüm ilk başta. Hani İngilizce öğretmenliği de yaparım ya da dille alakalı bir şey yaparım. Yanında müziği götürürüm. Sonra bakarım neler olacağına gibiydi. Bu kısmı mezuniyetten önce yapmış oldum aslında. Evet. Ben okurken bir yandan müzik yapıyordum. Orada gelişmeye başlayınca şey oldum. Tam okul bitse de artık müziğe kanalize olsam gibi bir yere evrildi. Oradan gelişti yani. Güzel. Peki bir yandan da farklılıklardan bir tanesi de tabii ailenden geliyor. Hani annen Finli. Mesela bu anlamda da hani yetiştirilme tarzın, hayatta yani iki kültürle beraber büyüyor olman. Bu mesela sana avantaj mı yarattı yoksa bunu sadece Türkiye'de yapıyor olman? Yani yurt dışında belki yaşıyor olsan belki avantaj ya da dezavantaj yaratabilir. Burada nasıl bir yolculukla karşılaştın? Yani kolaylaştırdı mı ya da tam tersine? İki kültür. Müziği dışında bırakarak ilk başta cevap vereyim bir insan olarak. Çok kültürlü bir alanda büyümek çok güzeldi. Yani evet Türk kültürüyle büyüdüm. Türkiye'de doğdum büyüdüm günün sonunda ama Avrupalı bir anneyle büyümüş olmanın çok büyük avantajları vardı inkar edemeyeceğim. Hem dil edinimi açısından hem kültür açısından. Çeşitliliği zaten genel olarak seviyorum. Hatta şimdi yeni böyle hani muhtemelen sorularından biri olur ama üzerine çalıştığım albüm aslında birazcık Doğu Batı sentezi bir şey olacak. Çünkü hala sonuçta kimliğimi arıyorum yani. Ve ben zaten Doğu Batı sentezi olarak dünyaya gelmişim. Dolayısıyla müziğime de daha güzel yansıyacağını düşünüyorum. Çok gerçek bir şey olduğu için. Kesinlikle avantajlı bir şey bu arada. Hani bazen İngilizce şarkılar söylüyorum, bazen Türkçe şarkılar söylüyorum. Kimi insan İngilizce olanları daha çok beğeniyor, kimisi Türkçe olanları, daha türkü gibi olanları da beğenenler var. Kendi bestelerime tutunanlar da var vesaire. Çeşitlilik o açıdan çok güzel yani. Kültürel anlamda da çok büyük artıları var. Peki hemen girmişken de bahsedelim yani şu albümden. Hani sentez olacak dedin. Adını tabii merak ediyorum da. Biraz ondan açar mısın? Neler olacak albümde? Tamam. Aslında birazcık yeni girdiğim şey. Çok fazla şarkım var. Hani geri dönüp baktığımda 2017'den de şarkılarım var. 16'dan da şarkılarım var. Hangileri şu anda albümde olacak, hangileri olmayacak? Yeni yaptığım besteleri hadi bunu albüme koyalım. Geçen bir şarkı yaptım mesela. Aslında daha internette hani Reels üzerinden paylaşacağım bir şey olarak planlamıştım. Sonra dedim ki oldu, güzel oluyor. Ben bunu albüme alayım falan oldu. Yeni eklenenler de var. Eskilerden gelecek olanlar da var. Sentez olarak bahsettiğim konu da şu anda hani insanlar birazcık daha beni EP'mden de dolayı daha soul, R&B, daha jazzy takıldığımı düşünüyorlar. Kesinlikle o yönüm var. Ama bir noktada da beni mesela Bir Fırtına Tuttu Bizi'yle tanıyanlar da var ki bu da bir türkü yani. Aslında ikisini de yapan Galiba ben o zamandan tanıyorum yani. Evet mesela hani ikisini de yapıyorum ya ama ayrı ayrı yapıyorum. Dedim ki bunu neden birleştirmiyorum? O açıdan hem böyle biraz etnik Bir fırtına bizi İngilizce söylüyorsun. Tam olarak öyle değil. Ama ikisini de böyle harmanladığım hani enstrümanlar ya da böyle etnik desenlerin de olduğu ama o soul R&B havanın da bir noktada var olduğu bir şeyler yaratmaya çalışıyorum. Şimdi biraz bir sonraki sorum da aslında biraz cevap verdin ama hani soul R&B benim tarzım mıdır yoksa bu bir süreç sadece öyle başladı ve devam edecek başka tarzlara da yönelebilirim diyor musun aslında? Geleceğe dair. Bu açık uçlu bir şey yani sonuçta ben de büyüyorum, değişiyorum, gelişiyorum zamanla beraber ben de aslında harmanlanıyorum. Dolayısıyla tek bir şeye bağlı kalmak istemiyorum. Önceden şeydim hani tam türkü de yapıyorum, onu da yapıyorum, bunu da yapıyorum, şunu da yapıyorum. Hani çok kafası karışık bir profilimi çiziyorum gibi böyle endişelerim vardı. Ama çok gönüllülük adı altında da toparlayabiliriz bunu. Yani illa kafası karışık bir profil gibi söylemeye de gerek yok. Hani bunu aslında keşfettim ben zaman içerisinde.
Öyle. Soru neydi? Hani yani işte bu süreçte yolda kendi janran değişiyor mu derken onun için soruyorum yani değişecek mi diye. Ama Değişiyor yani zaten elinde olmadan değişiyor. Hani o ruh halini bundan 5 sene önceki Melisa farklı şekilde dillendirmek isterken şimdi başka şekiller dillendiriyor. Hani başımdan geçenler, duygu durumlarım, dinlediğim müzikler, işte ülkenin durumu, o an yani. O an çok etkili oluyor. Dolayısıyla tek bir janraya ait olmak için ısrarcı olmanın bir noktada çok mantıklı olmadığına karar verdim aslında. O yüzden açık bir şekilde ilerliyorum. Gün ne getirirse, o an bana ne getirirse ona göre. Şeyi merak ediyorum. Bir yandan da işte hani kendi başına ürettiğin tarafın var. Bazen de arkadaşlarınla yaptığın şeyler var. İşlerin var. Burada Melisa'yı tanımlarken kendi başına üretmeyi daha mı çok seviyor yoksa kolektif çalışmalar onu daha mı çok ilgisini çekiyor? Hani o ya da o demeyebilirsin ayrı konu da ama cevabı nasıl sende gelişiyor? İkisinin yeri çok farklı. Hani kendim sözünü müziğini genelde kendim yazıyorum. Hatta hepsini kendim yazıyorum. Arkadaşlarımla kolektif bir şekilde bir araya gelmem aslında o şarkının aranje kısmında oluyor. Hani ben şarkımı yapıyorum, gitar vokal şarkılarımı yapıyorum. Aklımda 3 aşağı 5 yukarı bir şeyler canlanıyor o şarkının aranjesine, düzenlemesine dair. Onu alıyorum, diyorum ki işte şimdi Onur diye bir arkadaşım mesela prodüktörlüğümü yapıyor. Diyorum ki Onur ben böyle bir şey yaptım. Şunları duyuyorum. Böyle referanslar veriyorum ona mesela birkaç şarkıdan vesaire falan. Sonra onun üzerine beyin fırtınası yapıyoruz. O kolektif alan benim çok hoşuma gidiyor. Benim düşünemeyeceğim bazı şeyleri o söyleyebiliyor. Onun düşünemeyeceği şeyleri ben diyorum ki bak bunu da mı denesek? Deniyoruz, oluyor, olmuyor. Bazen çıkarıyoruz ama fikri doğuruyor kesinlikle yani. Üretim aşamasında dolayısıyla ilk etapta yalnız olmak, sonrasında kolektife dönmesi bende daha çok işleyen Bir önce şey. içinde sinip Aynen. hani bundan ne yapmaya karar vereceğini ondan sonra. Bestelerim için bu geçerli ama onun dışında kesinlikle müzisyen arkadaşlarımla bir araya gelmeyi, jam session'lar yapmayı, işte videolar çekmeyi ya da bunun dışında oturup sohbet etmeyi vesaire çok yararlı buluyorum ve bence bütün sanatçıların ihtiyacı var böyle şeyleri. Çünkü çağımız gereği herkes çok böyle bireyselleşmeye başladı. O alan gittikçe daraldı. Eskiden mesela daha fazla jam session yapan mekanlar vardı. Daha çok bir araya geliyorduk vesaire. Belki pandeminin etkisidir bilemiyorum. Çok klişe olacak ama o bir araya gelme hali, beraber bir şey üretmek vesaire bana çok iyi hissettiriyor ve ihtiyaç da var bence yani. Bunu hatırlarsan Bedia ile konuştuğumuzda şu büyük resmin sahibi Bedia Ekizli'nin atölyesine gitmiştik ya. Aynen. Orada da bu konuyu konuşmuştuk. Yani artık herkes kendi kendine bir şey yapmaya düşer oldu. Ama bir yandan da artık buluşmaya da ihtiyacımız var. Yani sadece bunu konuşmak için bile görüşmeye ihtiyacımız var. Ama ne yazık ki çağ bundan ister istemez koparıyor. Bunu koparanlardan temellerinden biri de sosyal medya. Çünkü zaten hep dip dibeymişiz gibi hissettiriyor. Ancak durmadan bir şeyler de üretmemiz gerekiyor. Biraz ekonomik koşullar da bence. Aynen öyle. Ama bir de Yani- sosyal medya gösteriyor ya. Hani merak uyandırılmaz hale geliyor. Yani ne yapıyor? Görüyorum ben onu gibi bahsediyorum. Evet. Herkes çok hani bir şeylere yetişmeye çalışıyor ya, o içerik üretme hali. Sürekli içerik üretmem gerekiyor. Bir yerlere yetişmem gerekiyor. Görünür olmam gerekiyor vesaire falan. Bunu yalnızken daha kolay yapabiliyorsun genelde. Herkesin bir işi var. Herkes çok meşgul vesaire falan filan derken bir noktada seni tek başına olmaya ve tek başına bir şeyler üretmeye itiyor aslında bu durum. Keşke diğer türlüsü daha çok mümkün olabilse. Ben mümkün olabileceği kadar o alanı yaratmaya çalışıyorum kendi çapımda yani. Peki sosyal medyada demişken hani artık bu konuyla da ilgili bir şeyler yapmayı planlıyor musun? Hani YouTube olur, Instagram olur. O konularda planların neler? Son zamanlarda zaten böyle birazcık daha aktif olmaya başladım. Özellikle Instagram'da bu Reels'lar vesaire falan filan. Yani evet müziğimizi üretiyoruz ama bir noktada da işte diğer mecralarda farklı şekillerde bir içerik üreticisi de olmamız gerekiyor. Çünkü bu artık bütünleşti yani bir noktada. Evet bize influencer demiyorlar kesinlikle ama biz günün sonunda birilerini influence ediyoruz, birilerini etkiliyoruz. Yani o açıdan da bakmam gerektiğini artık o acı gerçek yüzüme vurdu. O yüzden onlara da böyle odaklanmaya çalışıyorum. Onun dışında bir projeye başladım. Bir live session projesine başladım. Hem kendi şarkılarımı, kendi bestelerimi canlı bir şekilde çaldığım, hem konuklarımı aldığım müzisyen arkadaşlarımdan o bahsettiğimiz kolektif enerji aslında hayata geçirmeye başladım diyebilirim. Yakında göreceğiz yayınlanmadı. inşallah. Yakında inşallah bu live session'ları sizlere ulaştıracağım. Harika.
Peki şeylerden bahsedelim. Sahne sırasındayken seni izliyoruz vesaire hani bir performansını sergiliyorsun da. Peki sen o sırada izlerken hani kopup gidiyor musun? Yoksa çok mesela senin şarkına eşlik ederlerken izleyicilerinden böyle çok seni şaşırtan bir anın oldu mu? Sürpriz böyle hiç beklemiyordun dediğin bir şey oldu mu mesela? Şaşırtan mı demeliyim yoksa böyle çok duygusallaştıran Olabilir. anlar oldu. Hatta %100 Açık Sahne'nin Kadınlar Günü projesiydi. Tolga Akyıldız yapıyordu. Allah rahmet eylesin. Onu da kaybettik yakın bir zamanda. İşte Kadınlar Günü için bir gece düzenlenmişti vesaire. Oradayız. Benim de ilk single'ım çıkmıştı yakın bir zamanda. Böyle bir ay öncesinde vesaire falan. Çok da kalabalık bir gündü. Bir tek ben yoktum. Birçok önemli isim vardı. Orada o şarkıyı söylerken bir güruhun bana böyle eşlik ettiğini gördüm mesela. Çünkü ilk bestem ve insanlar bana eşlik ediyor. Bu benim için çok büyük bir şeydi. Yani böyle gözlerimi doldurdu yani. Hani çünkü senin ortaya koyduğun bir iş var ve gönlünden kopmuş en önemlisi ve başka insanlarda da vuku bulduğunu görmek. Hani sen bu duygunu anlatırken yalnız değilsin. Ben kendimden bahsediyorum ve karşı taraf bana eşlik ediyorsa demek ki onların yalnızlığına da bir nebze olsa arkadaşlık etmişim gibi hissettiriyor bu durum bana. Dolayısıyla çok büyüleyici bir şey yani. Tek başına yaptığım bir şey. Tabii ki bir ekibin var ama günün sonunda o şarkı büyüyor ve çok farklı kalplere dokunuyor. O beni çok etkiliyor yani. Çağımızda artık birçok insan multidisipliner olarak kendini de tanımlıyor. Senin de geleceğe dair mesela sonuçta şarkı sözleri yazan birisin. Beste de yapıyorsun. Başka disiplinlerde de bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Hayalinde var mı? Planlarında var mı? Keşke olsa işte resim olur. Bazen çiziyorsun ya. İşte ne bileyim film olur. Oyunculuk olur. Neyse yani. Ben kendi başıma çok fazla şey yapıyorum zaten. Sadece size yansıyan kısmı genelde müzikal kimliğimle alakalı oluyor. Yoksa sen de biliyorsun hani resim yapayım da çok seviyorum, gideyim yoga yapayım da çok seviyorum. İşte bir yandan İngilizce ile alakalı şeyler de yapıyorum. Kendi alanımla alakalı şeyler de yapıyorum. Sonra diyorum ki evet sonuçta klip çekiyoruz, ekranlarda görünüyoruz vesaire. Böyle acaba bir oyunculukla alakalı bir adım atsam mı diye da düşünüyorum. Dolayısıyla muhtemelen olur böyle şeyler görürsünüz diye düşünüyorum. İyi, umarım olur. Evet. Evet, bizim formatımız gereği kamera arkasına da soruyoruz. Var mı ilave sorularınız diye. Bazen Umut böyle kontrpi yapıyor. Yok derken tak bir dakika bir tane soru geldi diyor. Evet, var mı ekip? mı? Sorunuz var mı? Benim var. Var mı? Ve yine Umut. Benim var. Ben aslında her sanat dalının üreticisinde merak ediyorum. Yani ortaya çıkan ürünü tüketen bir topluluk var. Bu topluluğun sizde geri dönütleriyle veya hiç geri dönütleri olmadan varlığıyla üretim sürecinizi etkilediği bir durum oluyor mu? Neyin etkilediği? Tüketicinin, dinleyicinin. Tabii ki oluyor. Şundan dolayı oluyor aslında. Çünkü sanatçı bence feedback'le aslında bizim depomuz, benzinimiz feedback ya bir noktada. Bu bir alkış olabilir, bir yorum olabilir, bir eleştiri olabilir, alkış olabilir sadece. Bir güzel söz, bir gülücük bir şey olabilir. Dolayısıyla onlara önem veriyorum. Ya bu içten gelen bir şey. Çok önem veriyorum şimdi ne diyecek insanlar falan gibi bir yerden değil de benim bir sonraki adımıma hani motivasyonel olarak etkiliyor. Çok iyi. Rica ederim. Başka var mı? Ben soru sormayacağım ama bir şey ekleyeceğim. Az önce de söylediği gibi sokakta başladım dediniz ya. Ben sizi sokakta çaldığınız yıllardan beri tanıyorum. Hatta işte konuk listesini gördüğümüzde isminiz geçtiğinizde ben direkt şu oldum. Melisa Karakur. Ben dedim ne zaman dinlemeye başladım? İşte 2015, 2016. Evet tam olarak o zaman yıllar. hatta şeyi bile çok net hatırlıyorum. Yeni daha çıkıyordunuz YouTube olsun, işte Sofar alanları olsun falan. Moda İş Bankası'nın önü bir. Tam olarak orası. Bir de Süreyya Operası'nın önü. Fix mekanınızdır. Süreyya Operası'nın önünde biraz daha defakto tarafına doğru. bir kere falan galiba olabilir. Daha çok İş Bankası tarafında oldu. Doğru. Sabit mekan. Aynen. Ben de o zamanlardan beri hep böyle şeydim işte ilk çıktığınızda ilk YouTube videoları falan. Ben bir yerden tanıyorum. Sonradan fark ettim dedim ki ben çok denk geldim sokakta ve o zaman da hep böyle durup dinlerdim. İşte hala daha o artık daha da büyüdü. İşte bu sefer artık açıp dinleyebiliyorum. O zaman sadece çektiğim videolarda izleyebiliyordum iPod'umda çektiğim videolardan ama o zamanlardan beri devam eden bir akılda kalıcılık ve bir müzik ne diyeyim
kaynağı var. Ve bu noktaya gelmesi beni çok mutlu ediyor. Valla beni de yani bunun bir yolculuk olduğunu dışarıdan bakıp görmek güzel zaten yani. Bir anda bir şey olmadı ya günün sonunda. Nerelere Ben geldi, biliyorum nasıl olduğunu hani. Ya küçüklüğümden başlamış bir şeyler. Sonra İstanbul'a gelmişim ki zaten büyük bir şey. Yani Çeşme'den İstanbul'a gelmek. Hani şey dediler bana da İzmir'de mi kalsan acaba falan filan. Daha yakın bir yere mi gitsen, klasik hikaye yani. Ben biraz dik başlı olduğum için İstanbul'a gelmeyi tercih ettim. Falan derken yani o süreci o hikayeyi dışarıdan görmek bana da çok iyi geliyor. Hani adım adım olmuş her şey. Bazen işte bu her şeyin çok hızlı olmasından dolayı insan şey hissediyor. Hadi falan bir şeyler olacak mı, daha iyisi olacak mı falan filan diye. Ama sonra geri dönüp baktığımda okey oluyor yani bir şekilde. Hani o kadar acele etmeye de gerek yok günün sonunda. Hani gün sana ne getiriyorsa onu yaşamak, sindirerek yaşamak ilerisi için de daha sağlıklı oluyor bence. Şarapla sirke de zamanla oluyor zaten. Tabii. İnşallah şarap tarafında bulunuyoruzdur. Evet, inşallah. Aslında şimdi mesela şu etkileşim yani bizi izleyen mesela müzikle ilgilenen, sokakta müzik yapsam nereye kadar varır ki diyenler aslında çok büyük bir veri. Sokak bir kere çok güzel bir sahne öncelikle. Yani bir kere en özgür olduğun yer. Çünkü sen orada müziğini icra ediyorsun sadece ve durmak isteyenler duruyor. Belki bir şarkı kalıyor, belki başından sonuna kadar kalıyor. Ya tebrik ediyor, gidiyor, bir not yazıyor, bırakıyor, gidiyor falan böyle. Yalnız bizim bir 50 vardı. Yani hani sahne süreni de sen belirliyorsun. Ne söyleyeceğini de sen belirliyorsun. Takıl kafana göre yani. O yüzden çok özgür bir yerde aslında bu işin tohumlarını atmak bence çok keyifli. Galiba ilk yüzleşme hatta. Evet. Tutmuyorsa da tutmuyor hani. Ya evet yani Gibi. sokakta müzik yaptığım zamanlar daha kendi bestelerimi yayınlamaya başlamamıştım. Hani böyle coverlar vesaire çalıyorduk. Ama yine de aldığın tepkiler işte az önce senin sorduğun soruya da geliyor aslında. Hani kaç kişi kalmış, işte nasıl tepkiler almışsın vesaire, o feedbackler aslında çok büyük motivasyon oluyor. Hangi şarkılarda yani. durmuş gibi Falan. değil mi? O zamanlar tabii böyle YouTube'a girip bakıyoruz ya böyle hangi şarkılarda ne kadar kalmışlar falan. Evet. Tabii sokak için onu yapamıyoruz Olmuyor. ama Bir saniye bakar mısınız falan diye. Hangi şarkıları beni dinlediniz falan. gizli kamera falan yerleştirmemiz Yani, gerekiyor. Hakikaten markette böyle duruyorsunuz. Siz evet, Evet, sizden evet. bahsediyorum. Okey. Başka soru var mı? Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey yok. Sana teşekkür ederim beni çağırdığın Daha bitmedi. için. Dur daha. Ben gidiyorum ya falan. Hayır öyle yok. Bu kadardı bedava. yalnız Daha, falan. daha oyun oynayacağız. Daha oyun Hayır, oynayacağız. o yüzden değil canım. Yani teşekkür ederim. Hem sizle tanışmış olmak da çok Evet, güzeldi evet. arkadaşlar. Bakalım şimdi bir oyunumuzu oynayalım. Tamam, ne İki oynayacağız? tane oyunumuz var. Korkmam gerekiyor mu falan? Hayır, bence çok eğlenebilirsin. Tamam. Birincisi taş kağıt makas oyunu. Tamam. 3 olan kazanıyor. Ve eğer sen yenersen bana soruyorsun. Ben yenersem sana soruyorum. Ve günün sonunda da bu seferki taş kağıt makasla benle oynamak zorunda değilsin. Tamam. İçimizden seçtiğin herhangi biriyle de oynayabilirsin. Tamam. Veya ben oynamayacağım oyuncu olarak değil de benim yerime bu arkadaş oynasın diyebilirsin. Tamam. Senin kartını gördükten sonra ben kararımı değiştirebilirim. Nasıl Yani yani? mesela sen atıyorum Umut oynasın dedin. Ben de düşünüyorum Umut'u yenemeyebilirim diyorum. O zaman Caner oynasın benim yerime diyebilirim. Yani biraz böyle Pokemon hikayesi gibi Anladım. beraber Hep beraber oynuyoruz yani. hep beraber oynuyoruz. Tamam. Ben çıksam da oynayabilir misiniz? Biz aslında sen mi gitsene biz böyle taş kağıt makas oynayalım. Tamam. Evet. Kararını sen ver. Kimle oynamak istersin? Ben sen Ben oynuyorsun. seninle başlayayım mı? Tamam, benle Biz oynayayım. ikimiz bir oynayalım. Tamam. Soru hazırlayın. Bende soru bitti çünkü. Çalışmamış falan. Evet. Çünkü yenilmeye o kadar artık alıştım ki. Tamam. Habire yeniliyorum. 1, 2, 3. İyi tamam devam edelim. 3 taneyi kabul edin, yenince mi ben sana soru sorabiliyorum? Evet, Öyle mi? 3 olan kazanıyor. Okey. Alalım. Oo, hiç affetmedik. 3-0 hocam. Ben şu ana kadar oynadığım... Şu Tag life oldu. Aynen öyle ya. Ya şu ana kadar oynadıklarım hiçbirini kazanamadım. Farkındasın değil mi? Kameradan. Bak ben sana söyleyeyim. Kameradan. Yoksa ben özelde çok pis yenerim. Ya bırak. Şimdi ben sana soracağım öyle mi? Okey. Benim bir klibimi çekecek misin?
Ya ama öyle bir şey olur mu? Çekeceğiz, illa çekeceğiz Doğrultma yani. cesaretlik gibi oldu Evet, birazcık ama olsun illa yani. çekeriz yani. Sen Çekeriz mekeriz değil. Çekecek misin çekmeyecek. tamam çekeceğim, illa çekeceğim. Geçen gün çektim işte. Öyle değil. Evet, çekeriz. Yok, bakarız. Hallederiz biz, tamam. Aynen. Evet, şimdi ikinci kısma geliyoruz, fanus kısmına. Bu kadar bitti mi şu an? Evet, bu bitti. Bir kere miydi bu? Evet, Ben daha birkaç kere oynayacağız sanmıştım. 3 gün sonra. Hala Çok oynuyoruz. kısa sürdü yani. Yok, çok da hızlı yendin o yüzden. Beklemiyordum bu kadar yani. En azından bir Hani el ben verseydin. öyle olduğunu bilseydim daha düşünerek bir soru sorardım yani. Soruyu değiştir. Yok. Hayır, değiştir. O zaman. Hayır ben. Oynayalım Fark istiyor musun bir tane de? istemiyorum. Tamam. Fanus kısmına geçiyoruz. Tamam. Eskiden bu fanus birileri getiriyordu. Artık sonra düşündük ki buradan getirmek daha kolay aslında değil mi? Getiriyor. Sadece bir videoda getiriyor. Alperen bir kere getirdi, yetti zaten o bize. Dıdın. Bari kinderleri de biz yeseydik. Biz yedik. Canımız sağ Bir olsun. tanesini sen de yedin. Doğru ben de yedim. Ha, evet. Şimdi. Bir de bunu seçiyorum değil mi? Aa, Onun içine tam girmesi de çok ilginç. okey. Okey. 13 yaşındaki, bir dakika, bakarak Evet, söyleyeceğim pardon. evet. 13 yaşındaki Ozan. Mutlaka bir kere İngilizceyi öğrenmelisin. O da onu bir cebine koy. Çünkü çok önemli. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Hem katıldığın için. Böyle şey olur. Bir kere yapıyoruz bitiyor. Ben bunu sevmedim ya. Bir daha mı yapacağız? Tamam, yap bir tane daha yap. Hadi. Belki bir kere daha yaparsın. Hadi. Çünkü ne kadar çok şey önerirse Evet. o kadar iyi falan. Bana torpil geçtiğiniz zaman ne yapalım artık. Yapacak bir şey yok. Okey. Geçmiş olsun. Hadi bakalım. İyi bir şey bulman lazım. Ay, bak yine. Neyse. Benzer geldi zaten. Bir eksiği çıktı zaten ya. Aynen. 73 yaşındaki Kadriye teyze. Mutlaka perhiz yapmalısın. Yediklerine dikkat etmelisin. Yaşın artık malum. Sağlık önemli. Niye? Belki bir yemek önerseydin. Şu yemeği mutlaka yapmalısın deseydin. Hiç aklıma gelmedi. Ya. Ben hep sağlık, hep rasyonel böyle. Evet. Ya işte biz hep mideyi doyuruyoruz. Başka bir şey yok. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Katkın için çok teşekkür ederim. Bak sayende ne güzel Ben bir program teşekkür ederim. oldu. O zaman teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bak sonra çok darılırım. Duyarım, görürüm. Bak 5 sene sonra ben başladım. Hadi gelin. Görüşürüz. Bu arada ben yine yapar musun? Aha, sen. Ben artık bıraktım sayıyorum. Sonsuza kadar oynayacak mıyım? Ben bayağı bu sefer iddialı gidiyorum ha. Bak. Hala yiyorum. Bence. Yaptım. Güzel oldu. High five. Gerçekten de akşam oldu. Bu arada ben yine yaparım. Ben artık bıraktım.